Mevla işte babadan münezzeh, oğuldan münezzeh, efendim, anneden münezzeh, eşten münezzeh, kızdan münezzeh, uzak tutulmuştur. Haşa beridir, min validin ve validetin, işte baba yok, anne yok, sahibetin, eş yok, ve veledin, çocuğu yok. Mesela İsa Aleyhisselam'a çocuğu dedikleri vakitte, haşa ne buyuruyor Kur'an-ı Kerim'in ayetinde? اَنَّا يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلَمْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبَةٌ. Onun çocuğu nereden olacak? Eşi bile yok. فَاِنَّ هَذِي كُلَّهَا. Bütün bunlar min emaratil hudûz, sonradan olma belirtilerindendir. Bunların hepsi ezeli olanda olacak işler değil. Bunlar hep sonradan. Çünkü anası babası varsa öncesi var demektir. O sonra oldu demek. Bir geri var. Noksan sıfatlardan münezzeh. Sonradan olmak ne? Noksan sıfat. Çocuk anne babaya muhtaç. Anne baba efendim o da bir geriye dönük bir anne babaya muhtaç, akrabaya muhtaç. O çocuksuz olamıyor. O hanımsız duramıyor. Kadın adamsız kalamıyor. Herkes işte birbirinin eksiğini tamamlıyor falan. Şimdi bizim yaşantımız öyle değil mi? Aile düzenlerimiz vesaire. Bunlar hep noksan ihtiyaç arz eden haller. Allah'ımızda hiç olmayacak haller. Ne kadar üstün sıfat varsa hepsi Allah'ımız hakkında sabittir. Ama bu üstün sıfatlar da bizim kendi kafamıza göre ben bu sıfatı üstün görüyorum manasında değil. Yani sen mesela insanlar açısından bir sıfatı kemal görürsün ama o Allah'a nispet edilince ne olabilir? Noksanlık olabilir. Mesela şimdi Allah baba, haşa dedikleri gibi bu ne olur? Allah'a sövmek olur. Veyahut da göğü gösterip Allah yukarıda, Allah var deyince bu da Allah'a hakaret olur. Noksanlık ispatı olur. Neden? Gök bir mekandır. Allah mekansızdır mesela. Bütün noksan sıfatlar ne kadar eksiklik varsa onların hepsi uzaktır. Allah'ımızın yüce ünsiyet makamından efendim selb olunmuştur, nef olunmuştur, uzak tutulmuştur. Biz mümkün varlıklarız. Mümkünül vücut. Varlığımız da mümkün, yokluğumuz da mümkün. Bizi var olarak düşünsen de olur, yok olarak düşünsen de olur. Dün sağ olan adam bugün öldü. Güneş devam ediyor mu? Ay devam ediyor mu? Yıldızlar ediyor mu? Yağmurlar, mevsim devam ediyor mu? Demek bunun gitmesiyle hiç mülkten, melekütten bir şey eksildi mi? Ama Allah'ımızın olmadığını haşa varsaysak, farz-ı muhal etsek ne olur bu alemin düzeni? Onun için estaizu billah innallâhe yumsikus semâvât vel ardan tezûlâ. Gökler yerler yerlerinden oynamasın diye onları kim tutuyor? Allah tutuyor buyuruyor. Demek Allah var ki devamlı bu alemin de düzeni var. Bir oynama yok. Bu sebat, bu istikrar, bu devamlılık binlerce senedir efendim alemlerin bu nizamı, bu düzeni müşahede ediliyor, görülüyor. Öyle bir sistem ki takvimler ona göre yapılıyor. O düzen öyle istikrarlı bir düzen ki şaşma payı olmadığından takvim ona göre bir sene evvelden o hesabı çıkarıyor. Çünkü Allah'ımızın mülkü sabit. Zail değil. İkide bir oynama yapmaz. Ki Allah'tan gayrı bütün varlıklar nedir? Mümkündür. Ne demek mümkünül vücut? Varlığı da mümkün, yokluğu da mümkündür. O güçte noksanlık yok. Ama sendeki noksanlıkların sonu yok. Devamlı bir eksiklik, efendim, acizlik, ihtiyaç, yanlış anlama, hata, her türlü şerler, eksiklikler nerededir? Bizim gibi sonradan yaratılan mahluklardadır. Yaratanda hiç böyle bir şey bulunmaz.